Motosikletli Fotoğrafçı YouTube kanalımdan merhaba. Kanalda ilk kez video izleyenler için kısaca bahsedeyim. Ben İsmail Küçük, fotoğrafçıyım. Bu kanalda motosikletle yaptığım fotoğraf gezilerini ve bu gezilerde çektiğim fotoğrafları paylaşıyorum. Bugün de arkadaşım Hakan'la fotoğraf çekmek için yolumuz eski Kayseri evlerine düştü. Buraya kadar gelmişken Mesut abiyi de ziyaret etmek istedik. Ona uğramadan olmazdı. Mezar Sanat Evi'nin sahibi ve deri ustası Mesut abimin yanındayız. Mesut abi, izleyicilerimize kendinden biraz bahseder misin? Eyvallah. Öncelikli olarak herkese selamlar, sevgiler, sağlık ve mutlu ve huzur dolu günler diliyorum. Söze öyle başlamak lazım. Ben Mesut Coşkun. Aksaray doğumluyum ama yaklaşık 45 senedir Kayseri'deyim. Kayseri'de sanatsal anlamda ilk 24 sene önce sanatsal anlamda bir işletme açarak sektöre girdim ve o gündür bugündür yaklaşık 20 yıldır da deri işlerle uğraşıyorum. Özgün, sanatsal, aynı zamanda zanaat eseri olan şeyler de üreterek yıllardan beri bu işte uğraşıyorum. Yaklaşık 5 senedir de devlet sanatçılığı payesi aldık. Kültür Bakanlığı devlet sanatçılığı payesi aldık ve bununla irtibatımız ya çalışma. Mezar Sanat Evi'nin ismi nereden geliyor? Biraz bahsetsene abi. Mezar Sanat Evi'nin ismi şöyle geliyor. Ben bir gün şöyle boş mezara yattım. Gözümü gökyüzüne diktim. Dedim ki ya bu insanların amacı ne? Hedefi ne? Ya, dünyadaki yani amaç ne? Yaşam amaçları ne? Bunun sorusunu sordum şöyle mezarın içerisinde. En sonunda dedim ki ya geldiğim nokta şu oldu. Dedim ki ya bütün amaç, bütün koşuşturma, bütün her şeyin neticelendiği yer burası. Orası bir kapı. Ve her şeyi biriktirdiğimiz çünkü yanımızda götürdüğümüz yer orası. Orası orayı bir kumbara gibi düşün. Yani burada kültür var, sanat var, acı var, yaşanmışlık var, heyecan var, tutku var, her şey var. Dünyaya ait olan her şey orada var. Orada dolayısıyla orada birikiyor. O yüzden ben en iyisi dedim hem farkındalığı geliştirme adına hem de kendim için, kendi farkındalığım için böyle bir isim koyayım dedim yani. Sloganım da zaten şu oldu biliyorsun. Mezar bir gün mutlaka geleceksiniz. Sloganı ilk duyduğumda çok ilgimi çekmişti. O zaman henüz seninle tanışmıyordum. O slogan sayesinde senin Mezar Sanat Evi'nin ismini ben hiç unutmadım. Sonradan fotoğraf sayesinde tanıştık yine. Evet. Mesut abi Kayseri'deki fotoğrafçı arkadaşlara zaman zaman modellik yapıyor. Hatta bugün güzel de bir sürpriz var. Normalde biz Hakan'la portre fotoğrafı çalışacaktık. Mesut abiden rica ettim. Mesut abi de bize bugün modellik yapacak inşallah. Eyvallah, eyvallah. Son telefon görüşmemizde bir festivale hazırlandığından bahsetmiştin. Biraz da ondan detay verir misin? Aslında biz ulusal ve uluslararası anlamda birçok festivale katılıyoruz. Bu yakın zaman içerisinde Ürgüp'te Orta Çağ Festivali olacak. 18-19-20'sinde. Orada işte bizim yapmış olduğumuz sanatla ilgili kıyafetleri yani savaş kıyafetleri, kostümleri, ondan sonra zırhları, kam davullarını, işte nedir yapmış olduğumuz ürünlerin birçoğunu orada sergileyeceğiz. Artı yurt dışı festivaller oluyor. Bazen yurt dışındaki festivallere katılıyoruz. En son Almanya'da Hamel'inde bir festivale katıldık. O festivalde de bu Fareliköy'ün kavalcısıdır biliyorsunuz Hamel'in. Hanöfer'e Evet. 70 kilometre. Orada inanılmaz bir festival vardı. Festival havası vardı. Orada da işte ülkemizi temsilen, Kayseri'yi temsilen bulunduk ve çok olumlu çalışmalar yaptık. Oradaki insanlar herhalde sanırım biraz bakış açısını değiştirdik bize karşı. Savaş kıyafetleri dedin. Yanlış Evet. hatırlamıyorsam sen tarih dizilerine de kostüm hazırlıyorsun. Evet, 2 tane TRT dizisine kostüm hazırladım geçmişte. Ama tabii işin mutfağı burası olmadığı için, İstanbul olduğu için daha çok insanlar film platoları da genelde orada olduğu için o bölgelerde genelde oralarda yaptırmayı tercih ediyorlar oradaki ustalara. Ben deri işi artık insanların hobi şeyleri değişmeye başladı. Bu deri işini ben hobi olarak yapmak istiyorum ama nereden başlamalıyım sizce? Önce bu işin pirinden başlayacaksın. Bu işin piri, bizim pirimiz Ahevran'dır. Ve Ahevran ilk olarak 1130'lu yıllarda Kayseri'de bir haneyi kurmuştur, tabakhaneyi kurmuştur.
Ve deri işlerini ilk olarak burada başlatmıştır. İlk kurduğu oda da zaten 32-33 tane biliyorsunuz mesleki teşkilat kurmuştur. Kurduğu teşkilat da buradadır, Kayseri'dedir. Önce Pierre'imizi tanımakla başlamamız lazım. Çünkü bu meşrep işi, bunu herkes yapmaz, herkes sevgili yapmaz. Bu iş yapan insanların ortak bir noktası var. Hepsi çok şahsına münhasır insanlardır yani. Sizde de o var, o hava var. O yüzden kesinlikle başlangıç orası. Sonrasında bir hocamın dediği söz aklıma geldi. Ankara'da bir hocam vardı. Dedi ki bir gün bana, Mesut'cum dedi, çıraklığını yapmadan işin ustalığından soyunma dedi. Sonra çıraklık aşaması gelecek. Çıraklık aşamasından sonra da yavaş yavaş bu iş gelişir. Malzemeyi tanımakla gelişir. Tanımları tanımakla gelişir. Yola çıkmak için, yolculuğa çıkmak için yapılması gereken ilk şey nedir? İlk adımdır. İlk adım. Siz ilk adımı attıktan sonra devamı gelir, gerisi gelir. Peki bu konuda eğitim falan verdiniz mi? Veriyor musunuz? Verdim. Çırak yetiştirdim. En son valilik, Talas Kaymakamlığımızın görevlendirdiği bir kooperatifte, Başakpınar Kadın Kooperatifinde hocalık yaptım hanımefendilere. Orada da çok sağlam öğrencilerim oldu. Gerçekten çok başarılı. Her şey için gerekli olan en önemli şey zaman. Bir de yani siz kıymetli olduğunuz ve değerinizin bilindiği yerde parlıyorsunuz ve ışık saçıyorsunuz. Kıymetinizin bilindiği yerde siz kıymet katıyorsunuz. Kıymet kazandırıyorsunuz ortama. Mesut abi yanlışım varsa düzel. Her zanaat uzun bir yol, yorucu ve meşakkatli bir yol. Bu yola çıkacak arkadaşların sabırlı olması gerektiğini, meşakkat çekmesi gerektiğini ve her şeyin o kadar da kolay olmadığını bilmesi gerekiyor. Doğru mu? Tabii, yani aşk için yürünen yollar nasıl ki insana şevk verir, nasıl ki heyecan verir, nasıl ki umudu kırılmaz, nasıl ki mücadele hissi ve azmi daha güçlü olur. Çünkü aşk var ortada. Yani bu işte de sevgi, yani her şeyin merkezinde, hayatın bütün alanlarında, bütün işte inceliklerinde merkez aşktır, sevgidir yani. Seveceksin, sevmediğin işi yapmak insana zuldür yani. Abi çok teşekkür Ben ederiz teşekkür bu ederim. sohbet için. Yolunuz Kayseri'ye düşerse Mezar Sanat Evi'ne mutlaka uğrayın. Mesut abiyle tanışın, Mesut abinin eserlerine bakın. Biz şimdi fotoğraf çekimlerine geçeceğiz. Mesut abi ve Hakan bana modellik yapacak. Bugün portre çalışacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.